Questo ragazzo non potrà più giocare a calcio. Sembra un infortunio da motocross. İtalyanların yeni Maldini lakabı taktığı Riccardo Calafiori, Stadio Tre Fontane kliniğindeki doktorları haksız çıkardı. Alberto ve Barbara Calafiori çifti oğulları Riccardo'yu Roma stadına yarım saat, Vatikan'a birkaç dakika uzaklıktaki Piazzale degli Eroi Kahramanlar Meydanı bölgesinde büyüttü. Annesine, babasına, kız kardeşi Rebecca'ya ve büyükannesi Eleanora'ya çok düşkün, aile bağları kuvvetli bir çocuktu. Futbola antrenman tesisleri Vatikan manzaralı Petriana Calcio'da başladı. Ho cominciato a giocare a calcio, poi ho vinto anche miglior giocatore del torneo, che come ho detto era la cosa più importante per me, pensavo solo a giocare a pallone, quindi pensavo solo a giocare a calcio. 3 anni di nuoto penso, anche lì andavo bene, però non mi piaceva tantissimo e all'inizio i miei genitori non volevano segnarmi a calcio perché in Italia, però poi era talmente forte la passione che mi hanno lasciato giocare. 9 yaşına geldiğinde altyapının yıldızı olacağı Roma Akademisi'ne katıldı. De Rossi'nin altyapıda en beğendiği oyunculardan biriydi. La prima immagine era forse il terzo anno di Roma. Ero un bambino, invece l'ultima è l'immagine del mio esordio contro la Juventus. 16'sında tam da Roma'nın ona ilk profesyonel sözleşmesini verdiği günlerde kariyeri birçok kişiye göre daha başlamadan bitti. Ekim ayının başında UEFA Gençler Ligi'nde oynanan Roma Victoria Pilsen maçında Calafiori hayatının en büyük sınavıyla karşı karşıyaydı. 4000 kişilik Stadio Tre Fontane'de hava 22 derece, gökyüzü açık, Calafiori'nin talihi kara bulutluydu. Maç 3-3 berabere devam ederken 82. dakikada iki takımın bekleri mücadeleye girdi. Calafiori ve Svoboda. Riccardo futbolun en acımasız faallerinden birine maruz kaldı. Svoboda kramponun çivilerini çok kuvvetli bir darbeyle Calafiori'nin dizine geçirdi. Darbe esnasında zaten dizi ve bacağı neredeyse farklı yönlere gitti. Büyük bir sakatlık olduğunu bir çocuk bile anlayabilirdi. Sedye ile ambulansa taşındı. Roma Olimpiyat Stadı'nın yanındaki Stadio Tre Fontane kliniğine götürülürken geçen yarım saat ona aylar, belki de yıllar gibi geldi. İlk muayenede doktorlar bu bir futbol değil, motocross sakatlığına benziyor dedi. Sol ayaklı Calafiori'nin sol dizindeki tüm bağlar kopmuş, menisküs yırtılmış, diz kapsülü paramparça olmuştu. Böyle bir sporcu vakasının 10 yılda bir denk gelebileceğini söylediler. Eski Roma yıldızı Tomasi'nin 2004'te sahalardan 15 ay uzak kaldığı sakatlığa benziyordu ama ondan bile daha ağırdı. O akşam Şampiyonlar Ligi'nde Roma Pilsen'i 5-0 mağlup ettiğinde hat-trick yapan Dzeko, Calafiori'nin 14 numaralı formasını göstererek kariyerinin biteceği düşünülen gence adadı gollerini. Sıradan bir an değildi bu Riccardo için. Kolay değildi ama ayağa kalkması için bir güç, dayanak bulmalıydı. O dayanak Dzeko oldu. Boşnak golcünün fotoğrafını paylaştı, altına da şu notu düştü. Evet, hayatımın en zor savaşı başıma geldi. Ama buradan yeniden başlayacağım. Bu sakatlıktan da, yaşayacaklarımdan da korkmuyorum. De Rossi daha bir altyapı oyuncusuyken Calafiori'yi gözüne kestirmişti. Sakatlığından sonra genç İtalyana bir abi, bir baba oldu. Onu arabasıyla alıp tedaviye getirip götürdü. Sakatlık sürecinden daha güçlü dönmesi adına mental destek verdi. Her gün ayağa kalkması için gereken gladyatör ruhunu aşılayıp durdu. È stato come un fratello maggiore per me, perché nel periodo in cui ero infortunato facevo riabilitazione in prima squadra e lui anche era lì e mi ha preso sotto braccio, ha deciso di farmi da fratello maggiore, mi ha aiutato in tantissime cose.
Calafiori'nin menajeri Mino Raiola, Zlatan İbrahimovic'in zorlu diz sakatlığından beklenenden daha yakın sürede sahalara dönmesini sağlayan doktorları ayarladı. Ricardo ameliyat için Amerika'ya gitti. Sol dizi sağ dizinden 3 kat daha büyük gözükecek kadar şişmişti. Tam 347 gün futboldan uzak kaldı. Teknik ekibin aklında soru işaretleri vardı. Sahalara geri geldiğinde hala aynı oyuncu mu olacaktı? Aynı Calafiori yoktu çünkü daha da güçlendi. Bir çocuk olarak sakatlanıp bir adam olarak geldim dedi ilk basın toplantısında. Bu kez de koronavirüs nedeniyle U19 liglerine ara verildi. Futboldan yine uzak kaldı. Onun en büyük şansı Portekizli çalıştırıcı Fonseca'nın kendisine duyduğu inançtı. 1.88 boyundaki Ricardo 18 yaşındayken sol bek ve sol açıkta çok kısıtlı sürelerle de olsa 8 maç forma şansı buldu. Ajax'la oynanan Avrupa maçında top toplayıcı çocukla girdiği tartışma gündem oldu. Önce vakit geçirmek için topu almadı, sonra çocuk topu suratına fırlattı. İlerleyen günlerde teknik direktörlüğe bir başka Portekizli Mourinho geldi. Matias Vinha'ya görev verdi Mourinho. Genç yetenek Zalewski'yi de bölgeye yavaş yavaş entegre etmeye başladı. Savunma yönü ağır basan ve pozisyondaki rakiplerine göre daha yavaş olan Calafiori ise Mourinho'nun kafasındaki profile uygun değildi. Taraftar onun Totti ve De Rossi sonrası bandiera, yani yeni bir bayrak taşıyıcı sembol olmasını bekliyordu. İlk yarının son maçında Juventus'a 4-3 yenilen Roma'da Mourinho'nun basın toplantısı Calafiori'nin doğup büyüdüğü şehre vedası oldu. Savunmada alternatifsizim. Yedekte sadece Brian Reynolds, Kumbulla ve Calafiori var dedi Portekizli. Onların da yetersiz olduğunu ima ediyordu. Gelecek günler bir isim dışında onu haklı da çıkardı. Reynolds Belçika'ya Westerlo'ya gönderildi. Kumbulla 30 milyon euroluk bonservisin ağırlığında ezildi, Sassuolo'ya kiralandı. Calafiori ise ismindeki Fiori yani çiçek henüz açmayan bir yetenekti. Kariyer kitabına yeni bir sayfa açmadı, resmen yeni bir kitap yazmaya başladı. Roma onu artık gözden çıkarmıştı. Başta ayrılmak istemese de 20 yaşına gelmişti ve oynamak istiyordu. Sadece 2.6 milyon euroya herhangi bir satış payı, bonus, geri alma maddesi olmadan İsviçre'ye Basel'e gönderildi. Anche perché non potevo allenarmi tanto con la squadra visto che non ero in condizione, quindi ho fatto un po' di fatica, ma dopo era come se ci giocassi da un anno insieme, quindi sono contento di aver scelto Basilea. Alex Frey uzun boyu ve süratinden etkilendi ve bu genç çocuğun stoperde de oynayabileceğini keşfetti. Teknik direktörlü Alman Heiko Vogel'in gelişiyle artık bir stoper oldu. İlk kez 30'un üzerinde maça çıktığı bir sezon geçirdi. Scoutlar takipteydi. O ve menajeri Alessandro Lucci kariyerin artık stoper devam etmesi gerektiğine inanıyordu. Aynı fikirdeki Thiago Motta ile düşünceleri örtüşünce bir yıl sonra valizini yeniden bu kez İtalya'ya geri dönmek için topladı. Sicuramente mi ha cambiato un po' il modo di giocare perché io mi sono sempre reputato un giocatore come atleta, sono sempre stato forte, però non così pensante. Quindi lui mi ha aiutato un po' a capire i momenti. Cioè adesso mi rendo conto che leggo meglio le partite. €4 milyon gibi cüzi bir ücrete bonservis alındı. Ama Basel Roma'nın yaptığı hataya düşmedi. Sonraki satın almadan %40 pay maddesi de eklendi. Bologna Motta ile Serie A'nın en baş belası rakiplerinden birine dönüşürken Calafiori bu sistemin demirbaşı konumundaydı. Motta'nın sistemi oyun kurulumunda ve hücum geçişlerinde stoperlerin sorumluluk alması ve pozisyon esnekliğine dayanıyor. Örneğin Calafiori çoğu zaman iki stoperin yan pas yaparak oyunu başlattığı görüntüdense bek ve diğer stoper paslaşırken ön libero mevkiine gelip sırtı dönük top istiyor. Onun ayağından oyun başladığında ise yıllardır oynadığı bek mevkinin verdiği patlayıcılıkla aniden ileriye çıkıp topu orta sahanın diğer bölgesine kolaylıkla taşıyabiliyor. Boş pas opsiyonu görene kadar defanstan alıp rakip ceza sahasına kadar topu sürebiliyor. Bu özelliği de rakibin savunma planlarını zaman zaman alt üst etmelerini sağlıyor. Yani sadece bir stoper değil, bir nevi İsviçre çakısı. Bunda uzun bacaklarının getirdiği atletik üstünlük ve yüksek ikili mücadele kazanma oranının verdiği özgüven de önemli pay sahibi. Calafiori'nin ısı haritası dünya üzerinde hiçbir stoperde görülemeyecek türden. Sahanın sol koridorunu maç boyu karartıyor, sık sık orta saha merkeze yanaşıyor. İleri paslarında %85 başarı oranına sahip. Serie A'da stoperlerin bu klasmandaki ortalaması %70. Kaybedilen topları geri kazanma istatistiğinde takımın lideri. Motta'nın dokunuşları ve Ricardo'nun kendini keşfetmesi istenmeyen bir yedek beki ülkenin en iyi stoper adaylarından birine dönüştürdü. Calafiori de Motta için oyun tarzı benim aklımdakine en yakın sistem. O ne derse yapıyorum ve işe yarıyor diyor.
Onu aslında İtalya Teknik Direktörü Spalletti en iyi ve net şekilde özetliyor. Top ayağında değilken dünyanın en iyi savunmacılarından biri. Top ayağındaykense asla kaçırmamanız gereken bir hücumcu. Çünkü topu aldığı anda golü düşünüyor. Calafiori'nin başarısı rakamlara da yansıdı. Bologna'da 34 maça çıkıp 2 gol 5 asist yaptı. Ki asist alanında stoperler arasında lig lideri. Takımının yıllar sonra Şampiyonlar Ligi vizesi almasına öncülük etti. Gollerini ise Juventus'a karşı kaydetti. O maçtan sonra röportaj verip kendisinden 5 yaş büyük kız arkadaşı Benedetta'nın tebrik öpücüğünü kabul ediyorken takım arkadaşı Orsolini espriyle karışık arkadan bağırmaya başladı. Tıpkı Maldini. Tıpkı Maldini. Orsolini'nin şakası bir anda İtalya'da mitolojik hal aldı. Euro 2024 öncesi Scalvini ve Acerbi sakatlık geçirince form artık kapısına dayandı. İlk maçına Türkiye'ye karşı son 5 dakikada Di Marco'nun yerine oyuna girerek çıktı. Turnuvada ise sanki Maldini ve Nesta'nın ruhu Calafiori'nin vücudunda yeniden can buldu. İnce bant arasından salınan uzun saçları, sol bek ve stoper oynayışı, top hakimiyeti ruhu, azmi, duruşu. 2000'li yılların başından günümüze ışınlanmış, çağ dışı bir stoper gibi göründü sahada. İtalya'nın klasikleşen kemik stoper bayrağı artık 22 yaşındaki Bolognalı'nın sırtına geçti. Hırvatistan maçında Zaccagni'nin son dakika golünü neredeyse yoktan var ederek hazırladı. Kart cezalısı olduğu için onsuz çıktıkları İsviçre maçında da İtalya tel tel döküldü. Peşinde Bayern Münih, Manchester United, Manchester City varken o tercihini Arsenal'dan yana kullandı. Transfer 45 milyon euro gibi Premier Lig standartlarında makul bir rakamla sonuçlandı. Arteta için Saliba, Gabriel'i stoper hattını dilediği zaman üçleyebilme genişliği sağlayacak. Zinchenko ve Tierney ile kısıtlı olan sol bek rotasyonunda da Ben White'da olduğu gibi size'lı bir sol bek entegre edip takımın fizik kapasitesini bir aşama daha yukarı çıkarma lüksüne sahip olacak. Ricardo Calafiori, welcome home. Tough until here, but finally we are here, and I cannot wait to start to train with the team and play for the fans. Debuted for the international team. You made a big impression at Euro 2024. Everyone saw that, and now you've moved to the Premier League. It was actually my dream since I was I don't know 12, 13 years old. So I hope I can do since the first games. Sadece 6 yıl önceydi. Doktorlar 16 yaşında dizi paramparça olan çocuk için bir daha oynayamaz demişti. Ricardo Calafiori artık ülkesinin yeni umudu, yeni Maldini'si. Arsenal'ın da şampiyonluk yolunda rüzgarın yönünü değiştirmesi beklenen hamlesi.